Herkese merhaba. Gelin bugün hep birlikte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini çizen o maça, Bükreş'teki o kritik mücadeleye yakından bakalım. Neler yaşandı, bu sonuç ne anlama geliyor? Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım. Maç 1-1 bitti. Evet, Fenerbahçe Avrupa'da lig aşamasının son maçından bir puanla döndü. Ama bu kesinlikle sıradan bir beraberlik değildi. Bu skor var ya, bizim Avrupa'daki bütün yol haritamızı, playoff'taki rakibimizi, yani kısacası yolun bundan sonra ne kadar dikenli olacağını belirleyen bir sonuç oldu. İşte tam da bu yüzden sormamız gereken o kilit soru şu: bu şimdi kazanılmış bir puan mı, yoksa kaçırılmış altın değerinde bir fırsat mı? Yani sevinelim mi, üzülelim mi? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Şimdi maçın detaylarına girmeden önce isterseniz bir geri saralım ve maç öncesi atmosfere bakalım. Çünkü Fenerbahçe Bükreş'e giderken eli pek de güçlü değildi. Ciddi sıkıntılar vardı. Yani durum pek iç açıcı değildi. Bakın, savunmanın bel kemiği Skriniar sarı kart cezalısı. Takım zaten sakatlıklardan kırılıyor. Ama hani derler ya, her karanlığın içinde bir ışık vardır diye. İşte o ışık da iki isimden geliyordu. Birincisi, tam 6 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü. Savunmaya tecrübesiyle liderlik edecekti. İkincisi de hücumda 9 maçtır hasret kaldığımız golcümüz En-Nesyri. O da nihayet ilk 11'deydi. İşte Tedesco da bu şartlar altında sahaya bu 11'i sürdü. Gördüğünüz gibi dörtlü bir savunma hattı var. Buradaki amaç belli. Bir yandan savunmayı sağlam tutup risk almamak, diğer yandan da ileride En-Nesyri'yi en verimli şekilde kullanmak. Yani tam bir denge oyunu planlanmıştı. Ve bu kadro seçimi maçın gidişatını gerçekten de doğrudan etkiledi. Peki, gelelim maçın kendisine. Hani bazı maçlar vardır, sanki ilk yarısını bir takım, ikinci yarısını bambaşka bir takım oynar ya, işte bu maç tam olarak öyleydi. İki perde, birbirinden tamamen farklı iki Fenerbahçe izledik sahada. Maçın kırılma anları. İşte filmin koptuğu yerler. Dakika 17. En-Nesyri topu ağlara yolluyor. Tam seviniyoruz ki offside bayrağı kalkıyor. Bütün sevinç kursağımızda kaldı. Ama üzülmeye vakit yok. Sadece bir dakika sonra Kerem'in o harika kornerine İsmail Yüksek öyle bir yükseliyor ki uçan bir kafa vuruşu ve gol. Romanya'da 1-0 öndeyiz. Her şey harika gidiyordu ta ki ikinci yarıya kadar. Dakika 71, savunmada bir anlık dalgınlık, bir boşluk ve Cizotti affetmiyor, skor 1-1. Ve son darbe, 81'de Kerem'le yakalanan o %100'lük pozisyon, top az farkla dışarı gidince galibiyet de adeta ellerimizden kayıp gidiyor. İşte bu tablo, o iki farklı yarıyı net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın, ilk yarıda öne geçen, oyunu domine eden, savunmada kaya gibi duran bir Fenerbahçe var. İkinci yarıya bir bakıyorsunuz, golü yiyen, o kritik hatayı yapan ve en kötüsü maçı kazanmak için önüne gelen fırsatları teker teker harcayan bir Fenerbahçe. Maçın momentumu resmen 180 derece döndü. Peki takımın genel halini konuştuk. Şimdi biraz da bireysel performanslara odaklanalım. Çünkü o gece sahada parlayan, maçın kaderini belirleyen bazı isimler vardı. 5 sadece bir rakam gibi görünebilir ama değil. Bu, kalecimiz Ederson'ın o gece yaptığı net, kritik kurtarış sayısı. Özellikle maçın ilk yarısında takıma tek başına ayakta tuttu diyebiliriz. O 5 kurtarış olmasa belki de o bir puanı bile konuşmuyor olacaktık şu an. Hani maç sonrası yorumlarda denir ya, işte Ederson için de tam olarak bunu söylediler. Adam kalede adeta bir duvar ördü. Kalesinde resmen devleşti ve o bir puanın alınmasında belki de en büyük pay sahibiydi. İnanılmaz bir performanstı gerçekten. Ama tabii ki her şeyi tek bir oyuncuya bağlamak haksızlık olur. Bu bir takım oyunu. Mesela golde Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından çıkan o mükemmel korneri unutamayız. İsmail Yüksek'in o zamanlaması ve kafa vuruşu da bir o kadar harikaydı. Tabii bir de savunmada uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Çağlar Söyüncü'nün o tecrübesi, takıma verdiği güven de çok ama çok önemliydi. Peki, tamam. Maç 1-1 bitti. Ama asıl soru şu: şimdi ne olacak? Bu bir birlik beraberlik Avrupa yolculuğumuz için tam olarak ne anlama geliyor? Gelin şimdi işin o kısmına, yani sonuçlarına bakalım. Durum şu: adım adım gidelim. Birincisi, Fenerbahçe lig aşamasını 12 puanla 18. sırada bitirdi. İkincisi, evet, bu sıra playoff oynamak için yeterli, turu geçtik. Ama işte üçüncüsü ve en kritik olanı, bu 18.lik yüzünden kura çekiminde seri başı olamıyoruz. Bu da ne demek? Potansiyel olarak çok daha dişli, çok daha zorlu bir rakiple eşleşeceğiz demek. İşte işin en can alıcı noktası tam olarak bu. Eğer o gece o son dakikadaki pozisyon gol olsaydı ve biz Bükreş'ten 3 puanla dönseydik, bambaşka bir senaryo konuşuyor olacaktık. Seri başı olacaktık. Bu ne demek? Hem teoride daha kolay bir rakip, hem de asıl önemlisi rövanş maçını kendi sahamızda on binlerce taraftarımızın önünde oynama avantajı demek.
İşte bu yüzden o bir puan kazanılmış bir puandan çok kaçırılmış dev bir fırsat gibi hissettiriyor insana. Ve evet, bu analizin sonuna geldik. Sonuç olarak önümüzde daha dik bir yokuş, daha zorlu bir yol var artık. Peki, asıl soru şu. Bütün bu zorluklara rağmen sizce Fenerbahçe bu playoff engelini aşıp Avrupa macerasına devam edebilir mi? Bu konudaki görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum.